Turkey is home to many languages, but the problem is that we don't really know how many people speak which language, at least not since 1965. The first population census in Turkey was conducted in 1927, 4 years after the foundation of the country. This census recorded 13.6 million citizens, but more fascinatingly, it documented languages in addition to Turkish and religions in addition to Islam. In this video, we'll be going through data from the 1927, 1935, 1955, and 1965 censuses to map out Turkey's languages and religions. Unfortunately, 1965 was the last census in which citizens were asked about the languages they spoke and the religion they followed. As a result, it remains the most up-to-date and substantial source on the country's linguistic and religious landscape. Well, my friends, for this video, I thought of doing something different to spice up the content. Since this video is about Turkey and some of you wanted to hear me speak Turkish, I will continue in Turkish. 1927 yılında ülkede konuşulan dil verileriyle başlayalım. İlk olarak beni olumlu anlamda en çok şaşırtan şeylerden biri, birçok savaştan yeni çıkmış genç bir ülke olan Türkiye'de bu kadar kapsamlı verileri belgeleyen bir nüfus sayımının nasıl gerçekleştirilebilmiş olduğu. Çünkü veri kalitesi ve çeşitliliği tek kelimeyle olağanüstü. İki noktaya değinmekte fayda var. Bu videoda göreceğimiz haritalarda döneme bağlı olarak il sınırları ve sayıları günümüz Türkiye'sine kıyasla farklılık gösteriyor. Bir diğer önemli nokta ise bu nüfus sayımında yalnızca en çok konuşulan diller ve var olan dinler belgelenmiş. Bu sebeple Türkiye'de yaşayan diğer birçok etnik grup, konuşulan diller ve var olan dinler bu haritalarda yer almıyor. Yine de ben bu diller ve dinler hakkında olabildiğince fazla bilgi vermeye çalıştım. 1927 yılında Türkiye nüfusu 13.6 milyon olarak kaydedildi. Şehir bazında en çok konuşulan dil beklenildiği gibi ezici bir çoğunlukla Türkçe. Ancak Güneydoğu'daki 9 şehirde Kürtçe daha büyük bir nüfus tarafından konuşuluyor. Bu bölümde aslında beklenmedik bir durum yok ve bu harita günümüzde bile belirli bir ölçüde geçerliliğini koruyor. Asıl ilginç verileri haritadan Türkçe'yi çıkardığımızda görüyoruz. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da Kürtçe baskın olduğu için fazla bir çeşitlilik yok. Ancak Batı Anadolu ve Karadeniz kıyılarında durum tamamen farklı. 11 şehirde Türkçeden sonra en çok konuşulan dil Çerkezce, 8 şehirde Rumca, 3 şehirde Ermenice ve Arnavutça ve 3 şehirde ise Yahudice. Ancak burada Yahudice terimi çok net değil. Çünkü bu dilin Semitik bir dil olan İbranice mi yoksa 1400'lerde Osmanlı'ya gelen İspanyol Yahudilerinin Anadolu'ya getirdiği Ladino mu olduğu belli değil. Ancak bu dilin Ladino olması daha gerçekçi bir olasılık. Bu da 1927 yılında Ortaçağ İspanyolcasından türeyen Ladino'nun ya da diğer adıyla Yahudi İspanyolcasının İzmir'de ve Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında yaygın olarak konuşulduğu anlamına geliyor. Günümüzde tehlike altında olan Ladino'nun Türkiye'de yaklaşık 10.000 kişi tarafından konuşulduğu tahmin ediliyor. Kökleri 1400'ler İspanyasına dayanan bu dilin 1927'de Türkiye'de kaydedilmiş olması inanılmaz bir hikaye ve inanılmaz bir kültürel zenginlik. Rumca'ya gelecek olursak, bu dili konuşan nüfusun büyük bir kısmını 1923'te Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen nüfus mübadelesinden etkilenmeyen gruplar oluşturuyor. Yani İstanbul Rumları, Çanakkale ili sınırları içinde bulunan Bozcaada ve Gökçeada Rumları ve Karadeniz'deki Müslüman Rumlar. Günümüzde de bu bölgelerde Rumca hala konuşuluyor. Özellikle Trabzon ve çevresinde konuşulan Pontus Rumcası lehçesinde Antik Yunanca'nın bazı etkilerini görmek hala mümkün. Çerkezce'ye gelecek olursak, bu dil aslında Kuzeybatı Kafkasyalıları ailesine ait. 19. yüzyılda yaşanan Rus-Çerkez Savaşı ve bunu takip eden Çerkez soykırımı sonrasında Çerkez nüfusunun %90'dan fazlası yok oldu. Kalan Çerkez nüfusu ise ata topraklarını terk etmek zorunda kalıp çoğunlukla Batı ve İç Anadolu'ya göç etti. Özellikle Türkiye'de hemen hemen herkesin hayatında en az bir Çerkez tanıdığı olmuştur. İşte bu da onların hikayesinin kısa bir özeti. Haritaya geri dönecek olursak şimdi daha farklı bir şey deneyelim. Şimdi ise Türkçe ve Kürtçeden sonra en çok konuşulan dilleri inceliyoruz. Buradaki çeşitlilik de son derece etkileyici. Doğu Anadolu'da Çerkezce baskınken Güneydoğu'da Arapça daha yaygın. Burada önemli bir nokta çoğunluğu Mardin ve civarında yaşayan Süryani Hristiyan nüfusun da büyük ölçüde Arapça konuştuğu. Süryanilerden kısaca bahsedecek olursak onlar Orta Doğu'nun en eski Hristiyan topluluklarından biri. Tarihleri antik Mezopotamya'ya kadar uzanan bu halk Sami kökenli olup dilleri İsa'nın ana dili olan Aramice'nin bir lehçesi olan Süryanice'dir. Günümüzde ne yazık ki Türkiye'de büyük bir Süryani nüfusu kalmadı. 1960'lardan itibaren ata topraklarından ayrılan Süryanilerin büyük bir çoğunluğu İsveç, Almanya, İngiltere ve Amerika'ya göç etti. Süryanice günümüzde çoğunlukla kilise ayinlerinde kullanılan bir dil olup günlük hayatta çok da yaygın değil. Güneydoğu'nun diğer Hristiyan azınlıkları gibi Süryaniler de günlük hayatta genellikle Türkçe ve Arapça konuşuyor. Beni şaşırtan bir diğer nokta ise Malatya ve Elaziz'de Türkçe ve Kürtçeden sonra en yaygın konuşulan dilin Ermenice olması. Evet, bu dönemde İstanbul dışındaki şehirlerde Ermenice konuşan nüfus çok fazla değil ama yine de 1927 yılı Türkiye'sinde kayda değer bir Ermenice konuşan topluluk var.
Daha önce Yahudice teriminin net olmadığından bahsetmiştim. Türkiye'nin batı kıyılarında konuşulan Yahudice'nin aslında Ladin olduğunu söylemek çok da uzak bir varsayım değil. Ancak Van'da en yaygın üçüncü dilin Yahudice olması biraz kafa karıştırıcı ama yine de oldukça ilginç. Şimdi ise 1927 yılındaki en yaygın dinleri inceleyelim. Burada şaşırtıcı bir durum yok, ancak asıl ilginç verilere İslam dışındaki en yaygın dinleri incelediğimizde ulaşıyoruz. Bu videoda ele alacağımız tüm nüfus sayımlarında Hristiyanlık mezhepleri farklı dinler olarak kaydedilmiş. Bu sebeple haritada Museviliğe ek olarak farklı Hristiyan mezheplerini de görüyoruz. Türkiye genelinde en yaygın ikinci din büyük bir çoğunlukla Ermeni Apostolik mezhebi. Bunun yanında Katolik mezhebi de batıda yaygın görülüyor. Sahil şehirlerinde, Güneydoğu'da ve Van ilinde ise Museviliğin varlığını gözlemliyoruz. Özellikle Doğu illerinde kaydedilen küçük Musevi toplulukları Osmanlı döneminden kalan köklü gruplardır. Osmanlı'nın Doğu vilayetlerinde 20. yüzyıla kadar çok fazla olmasa da belirli bir Musevi nüfus bulunuyordu. Ancak bölgede yaşanan isyanlar, savaşlar ve istikrarsızlık nedeniyle bu nüfusun büyük bir kısmı Batı Türkiye kıyılarına ve Anadolu dışına göç etti. Bu nüfus sayımında kaydedilen Musevi nüfusun hemen hemen tamamı 1950'lerde bölgeyi terk etti. Günümüzde Doğu illerinde aktif bir Musevi varlığı bulunmuyor. Genel sayılara gelecek olursak 1927 Türkiye'sindeki 13.6 milyon vatandaşın 11.7 milyonu Türkçe, 1.1 milyonu Kürtçe, 134 bini Arapça, 119 bini Rumca, 95 bini Çerkezce, 68 bini Yahudice, 64 bini Ermenice, 21 bini Arnavutça, 20 bini Bulgarca ve 11 bini Tatarca konuşuyordu. 1935 verilerine bakalım. En çok konuşulan dillerde şaşırtıcı bir değişim yok. Türkçeden sonra en çok konuşulan dillerde ise İç ve Doğu Anadolu'da Kürtçe baskın. Ancak 1927 yılına kıyasla bu sayımda kaydedilen dillerin daha fazla ve çeşitli olduğunu görüyoruz. 4 şehirde Gürcüce en yaygın konuşulan ikinci dil olarak kaydedilmiş. Ayrıca Lazca ve Pomakça gibi diller de nüfus sayımına dahil edilmiş. Burada Kıptice dilinin Kütahya ve Çankırı'da Türkçeden sonra en çok konuşulan dil olarak kaydedildiğini görüyoruz. Ancak verilerde bir çeviri hatası bulunuyor. Bu dil Fransızca ve İngilizceye Koptik olarak çevrilmiş. Bu da Antik Mısır dilinin son evresi olan Kıptice'nin 1935 Türkiye'sinde konuşulduğu gibi yanlış bir izlenim yaratabilir. Osmanlı döneminden bu yana Anadolu'da yaşayan ve Çingene olarak da bilinen Roman halkı için Kıpti terimi kullanılmıştır. Yani bu haritada gördüğümüz Kıptice aslında Roman halkının konuştuğu Çingenece veya diğer adıyla Romanca. Trakya bölgesinde ise 3 ilde Pomakça'nın en yaygın ikinci dil olduğunu görüyoruz. Peki Pomaklar kim ve dilleri nereden geliyor? Pomaklar Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve çoğunlukla Türkiye'de yaşayan Osmanlı döneminde İslam'ı benimsemiş Slav kökenli bir halk topluluğu. Pomakça ise Pomakların konuştuğu Bulgarca ve Makedonca'ya yakın bir Güney Slav dili. Bu dil bölgesel farklılıklara sahip olup Yunanca ve Türkçeden de etkilenmiştir. 1910'larda Osmanlı'nın Balkanlardan çekilmesiyle birçok Pomak Türkiye'ye göç etmiştir. Ve şimdi ise bu haritadan Kürtçeyi de çıkaralım. Ankara ve çevresinde Tatarcanın yaygın olduğunu görüyoruz. Türkiye topraklarına Tatar göçü 1783 yılında Rus İmparatorluğu'nun Kırım'ı ilhak etmesiyle başladı. Bunu takip eden 1853 Kırım Savaşı ve 93 Harbi sonucunda Kırım ve Romanya'dan ayrılan büyük bir Tatar nüfus özellikle Ankara ve Eskişehir civarına yerleşti. Günümüzde hala bu bölgelerde Tatar kökenli birçok Türk vatandaşı yaşıyor. Güneydoğu bandında Arapça ve Ermenice'nin konuşulduğunu görüyoruz. Ama burada daha da ilginç olan şey o dönemde Sovyetler Birliği sınırında bulunan Kars ilinde Türkçe ve Kürtçeden sonra en çok konuşulan dilin Rusça olması. Büyük bir olasılıkla bu şehirde Rusça konuşan nüfusu Malakanlar oluşturuyordu. Türkler de dahil olmak üzere Malakanları çoğu kişi bilmiyor. Malakanlar 18. yüzyılda Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılan, dini inançları ve yaşam tarzıyla farklılaşan bir Rus Hristiyan topluluğu. Adlarını Malakoy yani süt kelimesinden alırlar çünkü Ortodoks Kilisesi'nin oruç dönemlerinde süt ürünleri tüketme yasağına uymamışlardır. Bu yüzden süt içenler anlamında Malakanlar olarak adlandırılmışlardır. Pasifist bir anlayışa sahip olan Malakanlar savaşa karşı çıkmış ve askeri hizmeti reddetmişlerdir. Aynı zamanda kilise hiyerarşisine karşı durmuş, İncil'i özgürce yorumlamış ve sade bir yaşam tarzını benimsemişlerdir. Ancak bu farklı inançları ve gelenekleri nedeniyle Çarlık Rusyası tarafından baskıya uğramışlardır. Bu baskılar sonucunda 19. yüzyılda Kafkasya'ya, özellikle Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'a göç etmişlerdir. Osmanlı döneminde ise Kars ve Ardahan gibi bölgelere yerleşmişlerdir. Ana dilleri Rusça olan Malakanlar göç ettikleri bölgelerde yaşadıkları halklarla etkileşim içinde olmuş ve zamanla kültürel değişime uğramışlardır. Günümüzde Kars'ta sayıları oldukça azalmıştır. 1935 yılında İslam dışındaki en yaygın dinlere baktığımızda 1927 yılına kıyasla haritanın büyük bir ölçüde değiştiğini görüyoruz. Türkiye'nin büyük bir kısmında Ortodoks mezhebi hakim. Batı kıyılarında ve Güneydoğu'da ise Museviliğin varlığı sürüyor. Ancak Ermeni Apostolik mezhebinin önemli ölçüde azaldığını fark ediyoruz.
1935 yılında Türkiye nüfusu 16,1 milyondu. 13,9 milyon kişi Türkçe, 1,4 milyon kişi Kürtçe, 153 bin kişi Arapça, 108 bin kişi Rumca, 91 bin kişi Çerkezce, 63 bin kişi Lazca, 57 bin kişi Ermenice, 57 bin kişi Gürcüce, 42 bin kişi Yahudice ve 32 bin kişi Pomakça konuşuyordu. Dini inançlara baktığımızda 15,8 milyon kişi Müslüman, 125 bin kişi Ortodoks, 78 bin kişi Musevi, 55 bin kişi Ermeni Apostolik ve 32 bin kişi Katolik olarak kaydedilmiş. Ve hemen 20 yıl sonrasında 1955'e gidelim. Burada önceki yıllara ek olarak Hatay'ın Türkiye'ye katıldığını görüyoruz. En yaygın diller haritasında büyük bir değişiklik gözlenmiyor, ancak ilginç bir şekilde Van'da Türkçe konuşan nüfusun Kürtçe konuşanlardan daha fazla olduğunu görüyoruz. Türkçeden sonra en çok konuşulan dillere baktığımızda Kürtçenin batı illerinde daha fazla yaygınlaştığını görüyoruz. Bunun dışında fazla büyük bir değişiklik görünmüyor. Bu haritadan Kürtçeyi de çıkardığımızda yine olağanüstü bir kültürel hazine ile karşılaşıyoruz. 1955 yılı belki Doğu Anadolu'da dil çeşitliliğinin en fazla olduğu yıl. Haritada Rusça, Farsça, Ermenice, Arapça, Rumca ve Lazca gibi dillerin varlığı dikkat çekiyor. İç Anadolu'da Rumca ve Boşnakça'nın konuşulduğunu görüyoruz. Batıda ise önceki haritalara benzer veriler bulunuyor. İslam dışındaki en yaygın dinlerde Ermeni Apostolik mezhebinin yine yükselişe geçtiğini görüyoruz. Ayrıca Protestan nüfusun farklı illerde daha kalabalık hale gelmeye başladığını fark ediyoruz. 1955 yılında Türkiye nüfusu 24 milyon olarak kaydedildi. 21,6 milyon kişi Türkçe, 1,6 milyon kişi Kürtçe, 300 bin kişi Arapça, 79 bin kişi Çerkezce, 79 bin kişi Rumca, 56 bin kişi Ermenice, 51 bin kişi Gürcüce, 32 bin kişi Yahudice, 30 bin kişi Lazca ve 16 bin kişi Pomakça konuşuyordu. Dini inançlara baktığımızda 23,8 milyon kişi Müslüman, 86 bin kişi Ortodoks, 60 bin kişi Ermeni Apostolik, 45 bin kişi Musevi ve 21 bin kişi Katolik olarak kaydedilmiş. 1965 yılına gelecek olursak en çok konuşulan diller haritası hemen hemen aynı. Bu haritadan Türkçeyi çıkarınca 1955 yılına büyük ölçüde benzeyen bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Kürtçeyi çıkarınca ise çok ilginç ve renkli bir çeşitlilik görüyoruz. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Zazaca ilk kez Kürtçenin bir parçası olarak değil, bağımsız bir dil olarak kaydedilmiş. Zazaca, Hint-Avrupa dil ailesinin İrani koluna ait olan ve Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda yaşayan Zaza etnik grubu tarafından konuşulan bir dil. Zazaca'nın ve Zaza halkının kökeni konusunda iki farklı tez var. Bunlardan birincisi Zaza'nın aslında Kürtçenin bir lehçesi olduğu ve Zazaların Kürtlerin kolu olan bir grup olduğu. İkinci teze göre ise Zazalar Kürtlerden ayrı bir etnik grup ve Zazaca Kürtçeden ayrı bir dil. Ama bu iki dil İrani diller koluna ait olmaları sebebiyle bazı benzerliklere sahip. Günümüzde Zazaca'nın Türkiye'de 2 ila 4 milyon kişi tarafından konuşulduğu tahmin ediliyor. Bu da Zazaca'yı Türkiye'de Kürtçeden sonraki en yaygın azınlık dili yapıyor. Bu haritada dikkat çeken ilginç bir nokta var. Gördüğünüz diller tamamen farklı dil ailelerine ait. Zazaca İrani diller grubuna, Arapça Semitik dillere, Lazca ve Gürcüce Kartvel dillerine, Boşnakça ve Pomakça Slav dillerine, Rumca Helenik dillere, Ermenice kendi adını taşıyan Ermeni dil ailesine, Çerkezce ise Kuzeybatı Kafkas dillerine mensup. Bu çeşitliliğin birçok sebebi var. Anadolu'nun 3 kıtanın kesişim noktasında bulunması, bazı dillerin yüzyıllardır bu topraklarda konuşuluyor olması ve özellikle 19. ve 20. yüzyıl boyunca yaşanan savaşlar nedeniyle farklı bölgelerden Anadolu'ya yoğun göçlerin yaşanması bu çeşitliliğin en önemli nedenleri arasında. 1965 yılında 31,1 milyon olarak kaydedilen Türkiye nüfusunun 28,2 milyonu Türkçe, 2,2 milyonu Kürtçe, 364 bini Arapça, 150 bini Zazaca, 58 bini Çerkezce, 48 bini Rumca, 34 bini Gürcüce, 33 bini Ermenice, 26 bini Lazca ve 23 bini Pomakça konuşuyordu. Ayrıca 30,9 milyon kişi Müslüman, 76 bin kişi Ortodoks, 63 bin kişi Ermeni Apostolik, 38 bin kişi Musevi ve 29 bin kişi Katolik olarak kaydedildi. Günümüze gelecek olursak Türkiye'de konuşulan dilleri, yaşayan farklı grupları ve var olan dinleri az çok biliyoruz. Ama bunların sayıları hakkında elimizde tahminlerden öteye giden net bir bilgi yok. 1965 sayımı bu konu hakkında veri sunan en güncel kaynak. Evet, bu 4 nüfus sayımında kaydedilmeyen birçok dil var ama yine de o dönemin koşullarını göz önünde bulundurursak bu veriler Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini keşfetmek için mükemmel kaynaklar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.